Hayvanların dünyayı bizden daha farklı algıladığını ve sezimlediğini neredeyse hepimiz biliyoruz. Olağanüstü olayları daha öncesinden fark etmeleri sıkça gündeme gelmiş, deprem, volkanik patlamalar ya da fırtına gibi doğal olayların öncesinde yaşadıkları panik, her ne kadar bilimsel olarak ispatlanmamış olsa da önceden sezimledikleri sıkça gözlemlenmiştir. Özellikle depremden hemen önce evcil hayvanların sahiplerinin gözlemleri ve kameralara yansıyan panik halleri bu teoriyi doğrulamıştır. Sezgisel midir ya da daha iyi işittiklerinden midir bilinmez, halk arasında sıkça gündeme gelmeleri tesadüf kanısını ortadan kaldırmaktadır. Bu duruma biraz farklılık getiren bir kediyle tanıştıralım sizi. İsmi Oscar. Oscar, Amerika'nın kuzeyinde Alzheimer hastası yaşlıların kaldığı bir bakım evindeki hemşireler tarafından sahiplenmişti. Ona yuva olan bu huzur evinde bakılan sevimli kedi Oscar'ın tuhaf bir özelliğinin olduğunu fark edildi. Oscar, yaşlılardan hangisinin yanına kıvrılıp yatsa birkaç saat içerisinde ölüyordu. 2007 yılında yayınlanan bir makaleye göre hemşireler yaklaşık 50 hastanın bu şekilde öldüğünü gözlemlediklerini açıklamıştı. Resmen Oscar, hayvanların bu konuda ne kadar yetenekli olduklarını kanıtlar bir örnek niteliğinde. Her sabah uyandıktan sonra gezinip biraz su içer ve mamasından yermiş. Ardından hemşirelerle birlikte hasta odalarında vizite yaparmış. Oscar'ın her gün tekrarladığı bu olayda belki de iyi bir gözlem yapmasını sağlamıştır. Hemşirelerin anlattıklarına göre Oscar, bir süredir ölecek kişileri tahmin ettiğini onlara kanıtlamıştı. Oscar yine bir gün hemşirelerle hasta odalarını gezdiği sırada bir anda 310 numaralı odanın kapısına gelince durup oturdu. Hiç hareket etmeden bekledi. Uzun süredir hasta olan bir kadının kaldığı bu odanın önünde tam 25 dakika boyunca bekleyen Oscar, kapı açıldığında direkt içeri girdi. O hastanın tüm vücuduna yayılmış olan meme kanseri vardı ve son 3 gündür hiç konuşmuyordu, ne yiyor ne içiyordu. Akşamdan beri sık sık hırıltı soluk alır olmuştu. Birkaç saat ömrü kaldığını düşünen kızı ise yatağının başından hiç ayrılmıyordu. Oscar'ın bir hamlede yatağa sıçrayıp hastanın etrafında dolandığını gören hemşireler tedirgin olsa da korktukları gibi olmamıştı. Durup 1-2 dakika yaşlı kadının zayıf yüzüne bakıp havayı koklayan Oscar yere inmişti. Farklı bir günde ise 313 numaralı odanın önünde duran Oscar, aralanan kapıdan direkt içeri girdi. Bu kez yine hastanın yatağına çıkıp yüzüne baktıktan sonra havayı koklayan Oscar yere inmedi. Ardından hastanın yanına kıvrılıp yattı. Hemşireler bir tedirginlik hissettiler. Hemen hasta yakınlarına haber verdiler. Çünkü önceki vakalarda artık ezber etmişlerdi. Oscar birisinin yanında yatıyorsa o kişinin birkaç saat ya da en geç 24 saat içerisinde ölümü gerçekleşiyordu. Hasta yakınları odaya toplanmış ve herkes yas içerisindeyken kedi halen orada yatıyordu. Hasta 30 dakika sonra son nefesini vermişti. Ardından Oscar sakince yattığı yerden kalkıp odadan çıkmıştı. Bakım evinin doktoru David Doza, Oscar'ın ölümüne birkaç saat kalan hastaların yatağına gelip ölüm anına kadar yanından ayrılmadığını ve ender de olsa odadan çıkarılacak olduğunda kapının önünde dizinerek miyavlamaya devam ettiğini söylüyor. 2010 yılında Oscar hakkında yayınlanan kitapta 50 hastanın ölümünü tahmin ettiği aktarılıyor. Aynı sürede bakım evinde 5 tane daha kedi olduğunu belirten çalışanlar yalnızca Oscar'ın böyle davrandığının altını çiziyor. Peki Oscar bunu nasıl yapabiliyordu? Huzurevi yönetimi bu duruma o kadar alışmıştı ki Oscar bir hastanın yanına yattığında hemen alarma geçiyorlardı. Ancak kimse bunun bilimsel bir neden olduğunu kanıtlayamadı. Doktor Doza ise kesin olmamakla beraber kokunun bir yanıt olabileceğini söylemişti. Bu öngörümün altındaki mekanizmayı bilmiyorum. Belki Oscar hayatlarının son saatlerinde olan insanların hareketsiz olması nedeniyle yanlarında kalıyor olabilir. Diğer bir nedeni ise ölüme yakın dönemde vücutta tahribata uğrayan hücrelerden çıkan keton maddelerin olabileceği gibi ölme evresindeki insanların salgıladıkları koku olabilir diye düşünüyorum diyor. Peki ya siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz?